Şimdi size 1400'lü yıllardan kalma bir mektup getirdim. Bu çok özel bir mektup. Çünkü dönemin en büyük güçlerinden birisine Milano Dükü'ne yazılıyor. Çünkü bu bir iş başvurusu mektubu. Bir adam iş arıyor. Bu mektubu yazan kişi kim biliyor musunuz? Tabii kim olduğunu hemen söylemeyeceğim. Tarihin en büyük dahilerinden birisi. Size onun mektubundan birkaç tane satır okuyayım ki ne kadar dahi birisi anlayın. Hafif, sağlam ve kolayca taşınabilen köprüler inşa edebilirim. Kuşatma sırasında savunmaya karşı kullanılabilecek çok etkili mancınıklar, toplar ve makineler tasarlayabilirim. Mimari projeler, su kanalları ve anıtlar gibi barışçıl ve görkemli yapılar inşa edebilirim. Sanat alanında da katkıda bulunabilirim. Resim ve heykel sanatında ustayım. Yani nasıl bir adam ama? İşte bu mektup bir insanın çok yönlü zekasını, hayal gücünü ve cesaretini ortaya koyuyor. Ve mektubu yazan kişi tahmin ettiğiniz üzere Leonardo da Vinci. Herkes da Vinci'nin ne kadar zeki bir insan olduğunu duymuştur. O farklı alanlarda ustalaşmış birisi. Kendisi bir sanatçı, bir mühendis, bir bilim insanı ve bir mucit. Peki bu adam neyi doğru yaptı da çok yönlü bir insan oldu? Biz istersek böyle bir insan olabilir miyiz? Öncelikle ben Hüseyin Pınar, uzman klinik psikolog ve bir psikolojik danışmanım. Bu kanalda psikoloji, bilim, hayat ve sanat konularında kendi perspektifimden sizlere hikayeler anlatıyorum. Ve bugün nasıl Da Vinci gibi çok yönlü bir insan olabiliriz? Bunu konuşacağız. Öncelikle Da Vinci'nin yetenekleri bu mektupta belirttikleriyle sınırlı değil. Leonardo da Vinci, Rönesans döneminin popüler müzik aletlerinden biri olan liri ustalıkla çalıyor ve besteler yapıyordu. Ve notlarından da anladığımız kadarıyla bir filozof edasıyla varoluşunun anlamını ve hayatının amacını sorguluyordu. Ve bu mektuptan da anladığımız üzere iletişim alanındaki becerileri de yadsınamaz. Ve tüm bunları bir araya getirip büyük resme baktığımızda bu adamın çoklu zeka kuramında yer alan tüm zeka türlerinin hepsinde becerilere sahip olduğunu görüyoruz. Zeka nedir sorusu galiba biz insanlar tarafından en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi. En çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi olmasına rağmen de en çok yanlış yaptığımız alan. Çünkü zekayı tek bir şeye indirgemeye çalışıyoruz. Örneğin sayılarla arası çok iyi olan, matematik problemlerini çok iyi çözebilen veya konuştuğu kelimelerle insanları etkileyebilen insanları zeki zannediyoruz. Ama Howard Gardner'a göre zekaya bu bakış açısıyla bakmak çok yanlış. Ona göre zeka sadece tek bir formdan oluşmuyor. Bir bireyin zekasını belirleyen şey yalnızca IQ testindeki sonuçları değil, müzikle, doğayla, kendi bedeniyle ya da diğer insanlarla kurduğu ilişkilerin bütünüyle ilgili. Şimdi Gardner'a göre zeka sadece doğuştan getirdiğimiz bir yetenek değil. Kendi kapasitemiz doğrultusunda süreçte gelişen ve hayat yolculuğumuzda da şekil alan bir potansiyel. Şimdi bir odada oturduğunuzu hayal edin. Yanı başınızdaki bir adam şiirler yazıyor. Kelimelerle acayip oynuyor ve sizi duygularıyla çok etkiliyor. Şimdi diğer taraftaki adamsa matematikte bir uzman. Yani öyle rakamsal veriler ortaya çıkartıyor ki sizi çok etkiliyor. Şimdi soru şu. Hangisi daha zeki? Şimdi Howard Gardner bu videoyu izliyor olsaydı böyle bir soru sorduğum için bana kızardı. Çünkü bu soru yanlış. Ona göre zeka bir yarış değil. Kimin kimden daha zeki olduğunun bir önemi yok. Bireyin kendini ifade etme yollarının çeşitli olması önemli. İşte bu çeşitlilik 9 farklı zeka türüyle karşımıza çıkıyor. Dilsel zekaya sahip biri kelimeleri bir fırça gibi kullanabiliyor. Konuşarak, yazarak ya da hikaye anlatarak dünyaya iz bırakıyor. Mantıksal matematiksel zekaya sahip biri analitik düşünüp neden sonuç ilişkileri kurabiliyor. Bir problemi çözmek için ipuçlarını birleştirebiliyor. Sayılar ve mantıkla dünyayı anlamaya çalışıyor. Bir başkası gözlerini kapatmış, zihninde bir şeyler canlandırıyor. Bir boşluğun ortasında mekanları yeniden inşa ediyor. Objeleri hayal ediyor ve hatta duygulara bir şekil veriyor. Diğer yandan dans eden birisi var ya da spor sahasında çabalayan bir atlet. Onların bedeni bir dil gibi. Ellerini ya da bedenlerini bir şeyler yaratmak ya da anlatmak için kullanıyorlar. Ya da birisi bir piyano çalıyor ya da belki sadece masaya ritim tutuyor. İşte bu kişiler müziğin bir dil olduğunu bildikleri için müziksel zekalarıyla notaları birleştirebiliyorlar. Bir başkası ise doğanın içinde kaybolmuş gibi görünüyor. Ama aslında o doğanın içindeki kendini buluyor. Kuşların seslerindeki ahengi dinliyor. Yaprakların karmaşık desenlerindeki düzeni fark ediyor. Ya da bulutların gökyüzündeki hareketini takip ediyor. Ya da bir kişi kalabalık bir grubu dikkatle dinliyor.
her bir yüz ifadesini, her bir tonu ve sessiz anları bile yorumlayarak ortamın dinamiklerini kavruyor. İnsanları anlamak onun için bir içgüdü. Ya da bir köşede sessizce oturan birisi var. Dışarıdan sessiz görünse de iç dünyasında fırtınalar kopabiliyor. Bu kişi kendi duygularını, motivasyonlarını ve hedeflerini anlama konusunda derin bir farkındalığa sahip. Ve bir başkası yıldızlara bakarak büyük sorular soruyor. Bunların hepsine baktığınızda kendinizden bir parça görmüyor musunuz? Bizi biz yapan şeyler bunlar. Çünkü bu zeka türleri herkeste farklı oranlarda var. Ve daha da önemlisi Gartner'a göre tüm bunlar geliştirilebilir. Çünkü zeka sabit bir şey değil, bir yolculuk. Şimdi bir düşünün. Aynı Leonardo da Vinci gibi tüm zeka alanlarında kendimizi geliştirecek adımlar atsaydık, yeni beceriler öğrenseydik, o çok yönlülüğü hayatımıza alsaydık, bir hayal etsenize nasıl bir insan olurduk. Şimdi Leonardo bir dahi olabildi ama o da bir yerden başladı. Merakla, cesaretle ve öğrenme isteğiyle. Zekasını sadece keşfetmekle kalmadı, onu geliştirdi. Bir sanatçı olarak başladı ama mühendis oldu. Doğayı inceledi, müzik yaptı, bilim insanı oldu. Şimdi Da Vinci'nin hikayesi aslında bir yetenekten çok kapasite doğrultusunda bir tercih, bir yolculuk olduğunu gösteriyor. Merak etmek, denemekten korkmamak ve öğrenmeye açık bir zihinle her gün bir şeyler öğrenmek. İşte bunlar çok yönlü insan olmanın anahtarı. Ve eminim Leonardo da Vinci istemeden kendine her gün şu soruları sormuştur. Bugün ne öğrenebilirim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Belki de bugün bu soruları bizler sormalıyız. Bakın, bir insan olarak kendimizi bulabilmek çok acayip bir durumken kim olabileceğimizi bulabilmek, bakın tekrar söylüyorum, kim olabileceğimizi bulabilmek çok bambaşka bir seviye. Onun için her gün kendinizi geliştirmekle, kendinizi keşfetmekle kafayı bozun. Sağlıcakla. Bu arada abone olmayı unutmayın.